Altın, dolar ve borsa yatırımcılarının dikkatle dinlemesi gereken bir video. Öncelikle size şunu söyleyeyim sevgili dostlarım. Altını, doları ve gümüşü olanlar hiçbir şekilde panik yapmasınlar. Bu videoda neden panik yapmamanız gerektiğiyle ilgili bazı size bilgiler vereceğim. O yüzden rahat olun. Başkan 35 ekonomi kanalını seyreden sevgili dostlarımızın neden rahat olmaları gerektiğiyle ilgili bir video olacak. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz diğer ekonomistlerden farklı olarak Başkan 35'in verdiği bilgiler doğrultusunda sizler de rahat bir nefes alacak, yatırımlarınıza daha doğru, daha yönlü bir şekilde kararlar verme aşamasına geleceksiniz. Borsa İstanbul'la başlayalım. Biraz Borsa İstanbul yorumu isteyen arkadaşlarımız vardı. Sasa'ya değinelim, Hektaş'a değinelim. Kısa ve öz olarak Borsa İstanbul'a değinecek olursak arkadaşlar 5000 seviyelerinden bir kapanış geldi. Borsa İstanbul için olumlu bir kapanış mı? Evet, olumlu bir kapanış. Özellikle Borsa İstanbul'u takip eden arkadaşlarımız 4714 direnci üzerinde kaldıkça Borsa İstanbul'un olumlu seyrine devam edeceğini söyleyebiliriz. Haftalık kapanış nezdinde gene baktığımız zaman 4832 desteğinin üzerinde bir kapanış geldi ve bu da Borsa İstanbul için olumlu. 5148 yukarıda takip edeceğiniz önemli bir direnç seviyesi, 5148 puan. Aşağıda ise kısada 4832 ve 4714 destekleri Borsa İstanbul'da takip edilebilir. Sasa'ya sizlerle birlikte hemen bakalım. Sasa değerlendirmesi yapacak olursak da özellikle bizlerin Sasa'da takip ettiğimiz aşağı yönlü harekette 115 civarından geçen seviye önemli olacak. 115 seviyesi eğer yukarı yönlü aşılabilirse Sasa'da tekrardan bir 187 seviyesine doğru yukarı yönlü hareket izleriz. 115 altında kalan Sasa hala da düşüş trendi içerisindedir. O yüzden aşağıdaki destek 92 TL desteği var. Yukarıdaki direnci de 115 direnci olarak Sasa yatırımcılarının takip etmesi gereken önemli seviye. Tekrardan yükselişlerin yukarı yönlü sert bir şekilde dönebilmesi için ise yukarıda 187 TL üzerinde kapanışlar görmemiz şart. O yüzden Sasa yatırımcıları 115 puanı dikkatli bir şekilde haftaya takipte kalsınlar diyoruz arkadaşlar. Evet, dolar tarafına hemen geçelim. Bugün bankalarla ilgili önemli açıklamalar geldi. Bankalara yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem saatleri dışında dolar alımlarını kısıtlama yapılması şeklinde bir ricada bulunuldu. Bunların işlem hacminin düşük olduğu saatler içerisindeki bankaların kendi arasındaki dolar alışverişleriyle birlikte piyasada yukarı yönlü hareketlilik atakları başlattığından dolayı bankaların piyasa açılış saatlerinden önce dolar alımı yapmaması konusunda bir nevi de olsa uyarıları da bulunulmuş durumda. Evet, şimdi asıl konumuza gelelim hemen sevgili dostlarım. Dolarda, gram altında, özellikle gram gümüşte yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Bizlerin rahat olması gereken konular içerisinde dolar ve altın yatırımcılarının neleri takip etmesi gerektiğini de bu video içerisinde kısa kısa sizlerle birlikte paylaşacağım. Önümüzde bir Amerika Merkez Bankası Fed'in yapacağı faiz arttırım kararı var. Bu faiz arttırım kararı piyasa beklentileri doğrultusunda 0,50 bas puan olması beklentiler dahilinde. 0,50 bas puanında bir faiz artışı olduğu sürece de arkadaşlar altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler tekrardan yukarı yönlü ivmelenecektir. Dolar tarafında da rahat olunmasında fayda var. Çünkü dolarda şurada gördüğümüz 18.62 desteği üzerinde kaldıkça yukarıda ilk etapta 18.71 seviyesini sizlerle takip ediyorduk. Orası artık yatay bir seyir üzerinde 18.75 civarına doğru evrilmeye başladı. Buranın yukarı yönlü kırılıp 19 lira 50 kuruş seviyelerine doğru gitme olasılığı da oldukça yüksek gibi gözükmekte. Aşağıda olmazsa olmaz sizlerle birlikte takip ettiğimiz herhangi bir kötü durumdaki stop bölgemizde hala da 18 lira 36 kuruş seviyesinden geçen alan. Rahat olmanız konusunda uyardığım bölge zaten burası. Beni takip eden arkadaşlarımız 18 lira 36 kuruş üzerinde dolar kurundaki hareketler hala devam ettikçe dolardaki yön yukarı yönlü seyrini devam ettirecektir. Burada paralelde yatay seyirde izlediğimiz oluşum mevcut. Buradaki oluşumun zaten kısadaki şu hedef noktası bizler için 19 lira 50 kuruş seviyesini göstermekte. O yüzden kısada dolarda hala da bizler 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru bir durum bekliyoruz. Bu arada asgari ücret biliyorsunuz görüşülüyor. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Ekonomi üzerinde EYT'li arkadaşlarımız var. EYT'li ile ilgili Vedat Bilgin'in yapmış olduğu son meclisteki açıklamalar gene bir önceki videoda var. EYT'yi takip eden arkadaşlarımız o videoyu da izleyebilirler sevgili dostlarım. Evet, dolar kurunda da baktığımız şekilde 18.62 üzerindeki dolar kurunda ilk etapta 18.73-75 civarına doğru kısa da bir yükselişin devam etme olasılığı oldukça yüksek.
Altın tarafına geldiğimiz zaman özellikle gram altın takip eden sevgili dostlarımız için yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte izliyoruz. Burada altında gene ons bazlı ve gram bazlı olarak yukarı yönlü hareketlerin devam etme beklentisi bizler için oldukça yüksek. Yukarıda 1080 civarlarına doğru bir gram altın hareketi gene görüyoruz. Panik yapmayan arkadaşlarımız, bizim kanalımızı izleyen arkadaşlarımız başka kanallarda anlatıldığı gibi 50 lira 80 lira altı düşüşler değil, yukarı yönlü 50 lira 80 lira civarına doğru yükselişleri zaten takip edeceğimizi söylemiştik ve bu yükselişleri sizlerle birlikte tekrardan gördük. Şimdi gram altın yatırımcısının rahat olması gereken seviye. Neden gram altın yatırımcısı rahat olmalı? Şöyle bir grafik üzerinde bakacak olursanız 1025 desteği üzerinde gram altın kaldıkça arkadaşlar yukarı yönlü seyrine devam edecektir. Gene yukarıda bizler için şurada bakın 1060 seviyesinden geçen bir ikinci destek de var. Burası da kuvvetli bir şekilde destek vermeye devam ediyor. O yüzden gram altın yatırımcıları rahat olsunlar. Yukarıda kısada 1076 direnç bölgesi mevcut. Bu 1076 direnç bölgesinin üzerinde de gram altını ilk etapta kısada 1090 bölgesinden geçen direnci takip edilecek. Burada bizler için gene gram altın tarafını takip eden sevgili dostlarımız için bizim 1158 TL'den geçen ana hedef yükseliş bölgemiz var. 1158 civarına doğru buradaki yükselişlerin devamını bekliyoruz. Ve burada bizler için bir oluşum var. Bayrak flama oluşumu. Bunu da gene yakından takip ediyoruz. Buradaki hedefler bizler için 1100 TL civarına doğru ilk etapta bu yükselişin devamını getirecek hareketleri başlatacaktır. Çünkü burada bir kırılım geldi. Bu kırılımla birlikte de bizler 1060 üzerindeki gram altında ilk etapta 1158 TL civarına doğru hedefimiz olan bölgeye gram altın gidecek. Sizlerin gram altını takip eden arkadaşlarımızın panik yapmaması, özellikle 1025 TL üzerindeki gram altının çok güçlü olduğunu hatırlamasında fayda var diye düşünmekteyim. Ayrıca ABD enflasyon verileri gelecek. ABD enflasyon verileriyle birlikte de son ABD enflasyon verilerini hatırlayacağınız gibi sevgili dostlarım, son ABD enflasyon verilerinde neydi? Bir miktar geriye yönlü enflasyonda geri çekilmeyle birlikte Fed'in faiz artışlarında bir yavaşlama döngüsü içerisine girileceğinden dolayı, hatta 2023 yılları içerisinde Fed'in artık faiz artışlarını durduracağı yönündeki algının oluşmasından dolayı altın tarafında yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izledik. O yüzden sizler de rahat olun. Enflasyon verilerini takip ederken enflasyonda aşağı yönlü bir gerileme gördüğünüz zaman bilin ki altın tarafındaki yükseliş tekrardan yukarı yönlü sert bir şekilde devam edecektir. Ons altın bazında baktığımız zaman ise ons altındaki hareketin 1790 dolarlar civarında gerçekleştiğini, yukarıda 1805 seviyesi civarında kuvvetli bir direnç bölgemizin olduğunu ons altında uzun zamandır sizlerle birlikte paylaşıyoruz. O yüzden 1805 önemli bir bölge olacak. Buradaki 1805 bizim için kırılması gereken önemli bir bölge ve burada da ayrıyetten takip ettiğimiz bir bayrak flama formasyonumuz var. Bu bayrak flama formasyonuyla birlikte asıl ons takip eden sevgili dostlarımız için ana hedef bölgesinin de 1941 dolar seviyesinden geçtiği unutulmamalı. Şimdi ons altın takip eden arkadaşlarımız neden rahat olmalı? Bir kere şurada gördüğünüz arkadaşlar 1715 dolar bizler için her zaman ifade ettiğimiz gibi altın tarafında yükselişin başladığı kuvvetli bir destek alanı. Bu destek alanı içerisinde yukarıya yönlü 1758 desteği, 1801 direnci, 1828, 1871 ve ana hedef bölgesi olarak da 1941 dolarlar seviyesine doğru buradaki yükseliş devam edecektir. Formasyonlar gereği de ana hedef bölgelerine baktığınız zaman bizleri destekleyen formasyonlar, oluşumlar ve bu oluşumlarla birlikte yukarı yönlü seyrin hala da gram altın ve ons altını destekleyici yönde yukarı yönlü hareketler olacaktır diye düşünüyoruz. Gümüş tarafında baktığımız zaman gümüş hemen takip eden arkadaşlarımız için ons bazlı gümüşün bakın yukarıdaki 23-25 vermiş olduğumuz direnci burada test ettiğini görüyoruz. Önemli bir bölge, önemli bir test alanı. Bu test alanı yakından takip edilmeli. Çünkü bu 23-25 gümüşün onsunu takip eden arkadaşlarımız için önemli bir direnç bölgesi. Bu direncin yukarıya yönlü aşılması gümüşün onsunda ilk etapta 23.65 ve onun üzerinde de 24.41 dirençlerine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri başlatacaktır. 24.40 önemli bir seviye, önemli bir direnç bölgesi. Buranın aşılmasıyla birlikte gümüşün ons tarafında beklentimiz olan seviye 27 dolar 60 sent civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin
takip edileceği yönündedir. O yüzden dikkatli olun sevgili dostlarım. Rahat olun. 21-23 üzerinde ons gümüş de hala da kuvvetlidir. Gram gümüş tarafına hemen bakalım. Gram gümüşteki son hareketler. 13.90 civarında bir gram gümüş izliyoruz. Gram gümüş izleyen arkadaşlarımıza 12.70'in öneminden sık sık bahsetmiştim. 12.70 üzerinde gram gümüşün yukarı yönlü sert hareketlere devam edeceğini, 12.70 üzerinde kaldıkça da ilk bant aralığının 13.40 olacağını belirtmiştik ve Allah'a çok şükür yanılmadık. Yukarı yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Sizlerle birlikte 13.40 üzerinde takip edeceğimiz ilk direnç 14.10 direnci olacak. Burası önemli bir direnç bölgesi. Çünkü 14.10 üzerine atabilir, burada kalıcı olabilirsek gümüşün gram tarafındaki hedef 16 lira 40 kuruş civarına doğru, gümüşün gram tarafında da yukarı yönlü hareketleri bizlere başlatacak olan seviyeyi getirecektir. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'da oluşum 4 saatlik grafikte devam ediyor. Burada Euro'yu biz sizlerle birlikte takipte kalmıştık. Hep oluşumlar yukarı yönlü, hala da seyirlerini devam ettiriyor. 19.60 seviyesine kadar, 19 lira 60 kuruş seviyesine kadar gelmiş durumdayız. 19.68 bizim için bir direnç. Arkadaşlar, euro takip eden arkadaşlarımız 19.68 bir direnç. Burada da gene ana hedef bölgemiz olarak 20.04 civarından geçen alan takip edilecek. Aşağıdaki destek bölgesi ise 19 lira 46 kuruş seviyesinden geçiyor. Euro takip eden arkadaşlar bu destek ve direnç bölgeleriyle birlikte yukarı yönlü seyri hala da takip edebilirler. Sterlin tarafına baktığımız zaman Euro bölgesinde olduğu gibi sterlin Türk lirası tarafında da hareketler yukarı yönlü hala da seyrini devam ettirecek. Bizler için burada bir oluşum 4 saatlikte mevcut. Buradaki oluşum direnci, bakın arkadaşlar, sterlin Türk lirasını takip eden özellikle arkadaşlarımız için yukarıdan geçen bir 23.85 23.63 direncinin üzerine kadar çıkmasını bekliyorum ben. 23.63 hedefine kadar sterlinin burada hareketlerine devam etmesini bekliyorum. Yani burada bizler için 23.63 bir hedef bölgesi, sterlin takip eden arkadaşlarımız için. Kısada direnç bölgesi 22.85. Şurası bir direnç bölgesidir. 22.85'ten geçen alan. Aşağıda da 22.67 sterlin takip edenler için destek bölgesi. Burada da yön gene arkadaşlar ECB'nin ve BOE'nin yukarı yönlü enflasyon sebebinden dolayı ABD Merkez Bankası kadar tutumuna güvercin olamayışından kaynaklı olacaktır. Bunlar agresif faiz artışlarına devam edecektir. Ve bu agresif faiz artışlarıyla birlikte de sterlin ve euro tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte devam edeceğiz. Bitcoin, BTC-USD paritesi son zamanlarda belirttiğimiz gibi yukarı yönlü 17.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bizler için önemli bir seviye ve ilk etapta 17.000 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin Bitcoin'de görülebileceğini sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bunu grafik üzerinde de takip ediyoruz. Bitcoin'in ilk etapta yukarı yönlü bu hareketlerini tahminimce arkadaşlar 18.000 dolar seviyesine kadar sürdürmesi beklentim dahilinde. Burada gene hareketler 18.000 dolar civarına doğru Bitcoin'de devam edecektir diye düşünüyorum. Bizler için şimdi önemli, hemen desteği ve direnci burada belirleyelim Bitcoin'ci arkadaşlarımız için. Bakın burası artık 16.750 dolar seviyesi bir destek bölgesi olarak izlenmeli. Yukarıdaki seviyemiz ise 17.475 direncinden geçiyor. 17.475'i kırmamızla birlikte burada bir, bakın şöyle bir oluşum Bitcoin yapabilir. Yani şuraya kadar bir yükseliş içerisine giren Bitcoin sizlerle birlikte izleyebiliriz. Oradaki hedef de bizler için Bitcoin'de takip edilmesi gereken en önemli seviyesi 18.300 dolar seviyelerinden geçiyor. Evet, piyasalardaki yöne baktık. Sizlerle birlikte inceledik. Panik olmamanız gereken, şu an piyasada panik olacak herhangi bir hareketlerden geçilmediği, yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla sizlere sunmaya çalıştım. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Hoşça kalın sevgili dostlarım.